Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Dolar kurunda 22 lira 90 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareket izledik. Peki şimdi bundan sonra dolar kurunda neler olabilir? Sizlerle birlikte bunu videomuz içerisinde değerlendireceğiz. Altına bakacağız. Altındaki son durumu da özellikle gram altındaki son durumu dolar bazlı yükselişlerle birlikte burada değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dün yapmış olduğumuz faizlerle ilgili bir videomuz vardı. Bu videoyu birçok arkadaşın anlamadığını gördüm. Arkadaşlar sizden ricam videoları düzgün bir şekilde izlemeniz. Özellikle kanalımıza yeni olan abonelerimiz ne demek istediğimizi anlamayabilir. Bunun için de geriye dönük birkaç tane videomuzu izlerseniz orada daha akıcı, daha seçici videolar, kendinize uygun videolar bulabilirsiniz ve ne demek istediğimizi de daha iyi anlarsınız. Şimdi ben kararımı değiştirir miyim? Hayır, kesinlikle kararımı değiştirmem. Merkez Bankası özellikle bakın arkadaşlar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Merkez Bankası dolar kuruyla ilgili eğer ki faiz arttırımlarına başlama sinyallerini verir ise bu dolar kurunda geri çekilmeye sebebiyet verir. Bu 2 kere 2'nin 4 ettiği kadar kesin bir şeydir. Eğer ki sizler bu sinyali gerçekten takip edemez, piyasaları okuyamazsanız özellikle dolar yatırımcılarının çok üzüleceği bir dönem içerisine gireriz. Sizlerin de dikkatli olması gerekli. Tabii ki düşüncelerinizi doların gidebileceği seviyeleri bildirmeniz önemli. Ben de zaten yorumlar içerisinde bunlara sizlerin mutlaka katılmasını istiyorum. Ama bazı kişiler var ısrarla dolar yükselecek, dolar şöyle olacak. Ya zaten dolar zaten yüksek arkadaşım. Dolar zaten gittiği yere kadar gitmiş. Doların daha bundan sonra gidecek yolu var mı? Tabii ki var. Dolarda belli direnç seviyeleri var. Bu direnç seviyeleri geçildikçe dolar hedefine gidecektir. Doların bir de manuel seviyeleri mevcut. Bu seviyeleri de minimalde yakaladığı zaman kendi realitesine de kavuşacak bir dolar kuru sizlerle birlikte izleyeceğiz. Geriye dönük altınla olsun, dolarla olsun yapmış olduğum birçok analizde zaten sizlere vermiş olduğum seviyeler var. Bu seviyeleri takipte kalacaksınız. O video içerisinde yapmış olduğumuz açıklamada ne dedik? Merkez Bankası bir faiz arttırma kararı alır ise bu dolar yatırımcısını gerçekten üzer. Hatta 22-23 liralar seviyesinden dolar alan kişileri de çok fazla üzer. Dikkatli olun şeklinde uyarımız vardı. Tabii bunu anlamak istemeyen kendi bilir arkadaşlar. Ben onlara yapacak hiçbir şeyim yok. Ne kadar da anlatmak istesem onlar zaten kendileri bunu anlatmak istemiyorlar. Bugün itibariyle dolar kurunda 22 lira 90 kuruş seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareket izledik. Şimdi bizler için 22 lira 73 kuruş seviyesi bir destek bölgesi haline gelmiş durumda arkadaşlar. Yukarı yönlü sizlerle birlikte 23 lira direncini vermiştik. Şimdilik 23 lira direncine çarpıp bir düzeltme hareketi içerisine girmiş dolar. 22 lira 73 kuruş seviyesinde bulunan destek önemli. Onu takipte kalacağız. Hemen altında da arkadaşlar bizlerin özellikle takip etmesi gereken gene bir destek bölgemiz var. O da 21 lira 76 kuruş seviyesinden geçen destek bölgesi. Dolar kurunun daha ne kadar gidebileceği, cari açığı dengeleyebilmek için dolar kurundaki yükselişe ne kadar izin verilebileceği, tabi bunun yanıtları da arkadaşlar şu an itibariyle Mehmet Şimşek'te bulunuyor. Yeni Ekonomi Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in kafasındaki fiyat aralığına gelene kadar dolar kuru bırakılacaktır. Tabi dolar kuruna artık parasal yönden müdahale etmek çok zor arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası rezervlerine baktığınız zaman eksi seviyelerde gerçekleşen bir Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın ödemesi gereken bir kısa vadeli 200 milyar dolara yakın dış borç. Ayrıca KKM tarafında bekleyen her an için dolara dönmek için hazır bir durumda bekleyen kur korumalı TL mevduat tarafındaki kişiler. Bunları memnun edebilmek için faiz oranlarını yükseltmek, doların yukarı yönlü gidişine de
izin vermek gerekli. Çünkü bu konjonktür içerisinde eğer ki KKM'de tutulan paralara da istediklerini veremezseniz oradaki kişiler de KKM'lerini bozup bir an önce arkadaşlar dolar veya altın tarafına geçmek isteyeceklerdir. Merkezin elinde yeteri kadar dolar bulunmadığı için de doların şu an için yükselmesine izin veriliyor. Bu seviye nereye kadar olabilir? Teknik açıdan da gene baktığımız zaman direnç destek takipli analizimize devam edeceğiz. İlerleyen günler içerisinde bakın arkadaşlar 22 Haziran Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklanacak. Bu çok önemli. Bunun öncesinde Mehmet Şimşek piyasalara faiz arttırımlarıyla ilgili ne türden sinyaller verecek? İşte bu Mehmet Şimşek'in kafasındaki dolar kurunun istediği seviyeye geldiği zaman göreceksiniz ki basında Mehmet Şimşek faizle ilgili düşüncelerini aktaracak ve işte bizler o zaman sizlerle birlikte arkadaşlar şunu anlayacağız. Sadece Başkan 35 yatırımcılarına özel. Bu bizim için bir piyasa sinyali, artık dolar kurunda bundan sonrasına izin verilmeyecek ve dolar kurunun aşağı yönlü kafalarında belirledikleri bir seviye içine oturtulacağını anlayacağız. Bizim için en büyük indikatör şimdilik Mehmet Şimşek'in piyasalara vereceği faizle ilgili sinyal olacak. Bu çok önemli. Gram altın tarafında olanlar olsun, dolar tarafında olan arkadaşlarımız olsun mutlaka bu sinyali takip edecekler. Ve o zaman göreceksiniz ki benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Merkez Bankası faiz arttırımlarına başlarsa arkadaşlar dolar Türk lirası karşısında değer kaybetmeye mahkumdur. Ve bunu da sizlerle birlikte göreceğiz. Faizlerin yukarı çekilmesi dolar kurunun da satılıp TL tarafına geçmek isteyen yatırımcılar olacağını göreceğiz. Ayrıca turizm tarafından gelecek dolarlar da gene Merkez Bankası'na can suyu olacaktır. Dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi bizler için arkadaşlar takip etmemiz gereken 22.97, 23 direnci diyelim biz ona. Buradaki 23 direnci dolar kurunda önemli olacak. 23 direncinin üzerindeki hareketlerde gene bizlerin takip etmesi gereken 23.73 seviyesinden geçen bir direnç bölgesi mevcut. 23.73'ün üstünde de arkadaşlar bizler 25.30 seviyesine kadar giden bir dolar TL kuru izleyebiliriz. Merkez Bankası bu 25.30 direncinde müdahil olabilir. Eğer ki hızlı bir şekilde bu seviyeye kadar bir yükseliş gelecek ise arkadaşlar bu 25.30 direnci hepsinden kuvvetli bir direnç. Çünkü aylıkta bir direnç burası. Oldukça da kuvvet gösterecek bir direnç bölgesi diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım Merkez Bankası'nın aklındaki düşüncede nasıl olacak? Dikkatli olun. Böyle ani yükselişlerin ani düzeltmeleri de her an olabilir. O yüzden destek ve direnç bölgelerini bizler için önemli. Bakın destekleri hemen vereyim. Sizler de bunu bir yere not alın. 20.55 seviyesinde bir destek, 21.76 seviyesinde gene bir desteğimiz mevcut. Onun üzerinde 23 direncimiz, şurası 23 direnç bölgemiz ve onun üzerinde de geçilmesi halinde 23 lira 73 kuruş direnci mevcut. Ayrıca arkadaşlar 23 direnç bölgesi önemli. Bakın eğer ki bu 23 geçilir, burasını kendine direnç yapabilir ise de hedefimiz 25 TL civarına doğru giden bir dolar Türk lirası sizler tarafından izleriz. Bizler için panik yapılacak bir durum yok. Özellikle faizle ilgili alınacak Merkez Bankası'nın alacağı kararların açıklanması geldiği zaman dolar tarafında dikkatli olmamız bizim için yeterli olacaktır sevgili dostlarım. Hemen altın tarafına geçelim. Sabah sabah fazla da vaktinizi almayayım. Evet, gram altın, gram altın. Hemen bulalım gram altını. Gram altınla başlayalım.
Şimdi gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da bu yukarıdaki üst bant seviyesinin aşıldığı ve gram altında 1450 civarında bir rakamın görüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şimdi gram altın için oldukça yüksek bir rakam, ani gelen bir rakam. Ani sert yukarı yönlü hareketler beklentim vardı zaten arkadaşlar. Bunu da sizlerle önceki videolarımızda paylaşmıştım. O yüzden özellikle gram altın ve gram gümüş tarafında olacak arkadaşların çok şanslı olacağını belirtmiştim. Ve dediğim gibi gram altın ve gram gümüş tutan sevgili dostlarımız gerçekten güzel kazançlar elde ettiler. Şimdi 1407 arkadaşlar, bakın 1407 gerçekten kuvvetli bir direnç bölgesidir. Şu an itibariyle her ne kadar da bu 1407 seviyesi yukarı yönlü kırılmış gibi gözükse de 1407 hala da kırılmış değil. Ama 1407 üzerinde tutunması, alışların devam etmesi veya dolar kurunun kuvvetli olması durumunda arkadaşlar bizler 1500 TL civarına doğru gram altında da yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini izleriz. Özellikle gene gram altın yatırımcısı ve gram gümüş yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken en büyük sinyal gene Merkez Bankası'ndan gelecek sinyaller olacak. Oradaki faizlerle ilgili olan kısım gram altın yatırımcısı için de çok önemli. Ben hepinizi buradan uyarmak istiyorum. Çünkü burada yıllardır hep birlikte birer abi, kardeş, birbirimizle ilişkilerimiz oldu. Birbirimizin sevinçlerine ortak olduk. Birbirimizin üzüntülerine hep birlikte ortak olduk. O yüzden dikkatli olun. Fazla da gaza gelmeyin ve o Merkez Bankası'ndan gelecek sinyal gerçekten çok önemli olacak. Şimdilik öyle bir sinyal gelmiş değil. Mehmet Şimşek tarafından öyle bir sinyal duymuş değiliz. Fakat öyle bir sinyal durursak da piyasaların çok hızlı değiştiğini göreceğiz. Hep birlikte takip edeceğiz. İşte o zaman Başkan 35 gerçekten haklıymış diyeceksiniz. Eğer öyle bir sinyalde de kurlarda ve özellikle gram altın, gram gümüş tarafında da aşağı yönlü hareket gelmez ise işte o zaman tekrardan da beni buradan uyarabilirsiniz sevgili dostlarım. Aşağıda 1307 destek, şöyle 1307 bölgesi destek. Onun altında da gene 1245 destek bölgelerimiz mevcut. Yön şu an itibariyle baktığımız zaman 1407 TL civarında kaldıkça yukarı yönlü harekette 1500 TL civarına kadar gram altındaki yukarı yönlü hareketleri takip edebilirsiniz sevgili dostlarım. Ons altın tarafına da hemen bakalım. Ons altındaki son durum ne şekilde? Ons altın ABD borç tavan krizinin bitmesiyle birlikte artık burada bir dip çalışması süreci içerisinde. Bakın yukarıda 1680 bölgesi, 1980 bölgesi önemli bir direnç. Aşağıda da 1941 bölgesini kendine bir destek yapmış ons altın takip ediyoruz. Buradaki hareketlerin de tekrardan hızlanabilmesi için şuradaki tepenin, bakın şu 1980 bölgesinin yukarı yönlü aşılması şart. Düşen trend çizgisini 1965 dolar seviyesinde yukarıya kırdı. Fakat şu 1980 direncinin geçilmesi bizleri burada ons altın tarafında bir anda 2100 dolar seviyesine doğru götürebilir. Altın da şu an için FED faiz kararına odaklanmış durumda. FED'den gelecek haberler altının onsunu etkileyecek en büyük etkenlerden olacaktır. Gümüş tarafına da hemen bakalım. Gümüşte de güzel hareketler var. Özellikle gram gümüş tutan arkadaşlarımız için güzel haberler var. O beklentimiz olan seviyelere doğru gram gümüş, yani 17 liralı beklentilerimizin üzerinde şu an için hareketlerini gerçekleştiriyor. Bu gerçekten önemli. Dikkatle takip ettiğimiz seviyelerdi. Ve dediğimiz gibi noktasal olarak çalıştı. Uygulayan, takip eden, bizi uzun süredir özellikle takip eden sevgili dostlarımızın hepsine hayırlı uğurlu olsun diyelim. Fazla değil, daha bir hafta 10 gün öncesine kadar gümüşün, özellikle gram gümüşün çok ucuz olduğuyla ilgili videolar yapmıştım. Ve bu gördüğünüz gibi bir anda özellikle gümüşte yukarı yönlü hareket beklentim olduğunu söylemiştim. Bakın bu
işleme arkadaşlar ons tarafı da eşlik edebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ons tarafında şurada gördüğünüz görüntü kuvvetli bir görüntü gerçekten. Ve buranın gümüşün onsunda özellikle bakın 24 dolar aşağıdan da geçen bir 22.70 seviyesi mevcut. Gene burada 1 dolar 30 centlik bir hareket marjı var ve oluşmuş bir toba var. Bu bir anda bizi tam şuradaki 25 dolar 50 sent civarına doğru bir hareket şeklinde karşılayabilir. Burada da ilerleyen zaman içerisinde bir çanak formasyonuna dönüşecek bir toba hareketinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ons'ta da yön yukarı yönlü olacaktır. Gram gümüş. Evet, gram gümüş takip eden arkadaşlarımız için de 17 lira benim için önemli bir bölgeydi. Buradaki yükseliş 17 lira 72 kuruş seviyesine kadar gram gümüşte devam edecektir diye düşünüyorum. Gram gümüş takip edenler 17 lira 72 kuruşta bir direnç bölgemiz mevcut. 17.72'nin üzerindeki hareketlerde de 18 lira 74 kuruş seviyesi mevcut. Takip edilebilecek iki kuvvetli direnç. Destek olarak da gene gram gümüş tarafında en yakın destekler bizler için hangi bölgelerden geçiyor olabilir? 17.70 direnci en yakın 16.26. Evet, 16.26. Şuradaki 16 lira 26 kuruş seviyesi bir destek bölgesi olarak gene gram gümüş tarafında takip edilebilir. Gram gümüşçü arkadaşlarımızın da yakinen takip etmesi gereken indikatör dediğim gibi Merkez Bankası yani Mehmet Şimşek'in kullanacağı faiz açıklamalarına odaklanmanız şart. O odaklanmaları takip ettiğiniz sürece ve oradan o bölgeden de herhangi bir açıklama gelmediği sürece burada yön aynı dolarda olduğu gibi gram tarafında da yukarı yönlü devam edecektir sevgili dostlarım. Evet, kısa bir piyasa değerlendirmesi yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bol kazançlar. Hoşça kalın arkadaşlar.